Hayırlı, huzurlu günler arkadaşlar. Toprağın Huzuru kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere salatalıklarımızdan bahsedeceğim. Salatalıklarımız ne ister? Hangi yöntemleri kullanmalıyız? Hangi gübreleri vermeliyiz? Bunlarla ilgili çok soru geldi. Ben de sizler için bir video çektim. Şimdi hemen salatalık bahçemize girelim ve salatalıklarımızı size gösterirken de önemli püf noktaları vereceğim. Hemen bahçemize doğru ilerleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi salatalıklarımızı bu sene ben yere ektim. Neden yere ektim? Salatalıkların doğallığını bozmamak adına bu sene salatalıklarımızı hep yere ektim. Sırıkta olanlar da var. Sırık yaptığımız, birazdan onları da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz salatalıklarımızdan bahsedelim. Bakın gördüğünüz gibi üzerinde birçok çiçek var. Ama bu çiçeklerin hepsi meyve vermiyor. Hepsi erkek çiçek olabilir. Bakın gördüğünüz gibi salatalıklarımızda gayet verimi çok güzel. Toplamayla baş edemedim, öyle söyleyeyim size. Bu çiçeklerin hepsi sebze vermez. Bakın bir sürü çiçek var ama burada bir tane var, görüyorsunuz. Şöyle size göstereyim. Bakın bunlar ata tohum salatalık. Ata tohum salatalıklarımızı böyle ektik bu sene. Yerde olmasını istedim. Çünkü yerde daha güzel olacaklarını düşündüm. Şimdi gördüğünüz gibi bakın yemyeşil yaprakları var. Bunları ben ilkbaharda fideledim. Şubat sonu Mart başı gibi tohumlarımızı küçük küçük saksılara ektim. Ve daha sonra Mayıs ayında fide olan tohumlarımızı bu bahçemize ektim. Salatalık tohumları uygun sıcaklığı yakaladığında çok çabuk çimlenebilen bir tür. Salatalıklarımızın tohumları ata tohum. O yüzden tohumlarımıza da çok güveniyoruz. Hepsi de çimlendi. Hiç çıkmayan tohumumuz olmadı arkadaşlar. Gayet güzel yetişebilen, çabucak tohumdan üreyebilen türler var elimde. Şimdi şu tarafa geçeceğim. Bakın arkadaşlar, salatalıklarımızın böyle yeşil olması, böyle güzel olması tabii ki bizim elimizde. Salatalığın ne istediğini bilirsek ona bakmak ve onu beslemek çok kolay. Bakın üzerinde bir sürü salatalıklarımız var. Öncelikle toprağımızı biz inek gübresiyle gübreledik. Daha sonra fide boyutlarımız belli bir boyuta geldikten sonra gördüğünüz gibi samanla malçladık. Bu yaptığım uygulamaları videonun sonunda link olarak ekleyeceğim ve aşağıya açıklamalara da yaptığım uygulama tariflerini size anlatacağım. Şimdi salatalığa biz ne uyguladık? Öncelikle fidelerimizi böyle güzel buralara diktik. Daha sonra çapaladık. İnek gübresiyle harmanlamıştık toprağımızı. Daha sonra çapaladık ve gördüğünüz gibi kendi haline daha sonra bıraktık. Hiç budama vesaire yapmadık. Hiçbir yerini ellemedik arkadaşlar. Burada tozlaşmada, salatalık oluşumunda tabii ki arılar da çok önemli faktör. Arılar tozlaşmayı en güçlü yapabilen hayvanlar diyelim. Eğer ki balkonda ya da evde yetiştirecekseniz tozlamayı mutlaka elinizde kendiniz yapmalısınız. Arılar sebzeler için çok iyi bir tozlaştırıcı. Bunu kesinlikle unutmayın. Arının olmadığı yerde tozlaşma çok zor olur. Eğer salatalıklarınız bol bol çiçek açıp hiç böyle sebze vermiyorsa bunun bir nedeni tozlaşmamış olabilirler. Diğer nedeni ise gübre, bakım. Peki bakım için ne yapmalıyız? Azot eksikliği olabilir arkadaşlar. Dölleme için azot çok önemli. Azot için ısırgan gübresi uyguluyoruz. Isırgan gübresini hem kökten hem de yapraklara püskürterek uyguluyoruz. İkinci olarak gübremiz karbonat kabartma tozu gübresi. Hastalıklara karşı salatalıklarımızı dirençli yapıyor. Salatalık çok narin ve hassas bir bitki. Hemen hastalıklara karşı çabucak yakalanabilir. Bu yüzden bağışıklığını güçlendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de biz kabartma tozu gübresi ekliyoruz. Onu da açıklamaya ekleyeceğim. İlk başta fidelerimizi diktikten sonra da maya gübresi kök güçlendirici ve
gelişiminde döllemeye yardımcı olan yüksek potasyum seviyesi olan maya gübresini mutlaka kullanın arkadaşlar. Salatalığa verdiğimiz gübreleri sırasıyla size söyledim arkadaşlar. Açıklamaya da linklerini ekleyeceğim. Salatalığa verirken biz bu gübreleri diğer bütün sebzelerimize de verdik. Gördüğünüz gibi yanımda mısır, fasulye, diğer tarafta domatesler ve salatalıklar var yine. Kudret narı, hepsine bu gübreyi korkmadan verebilirsiniz bu gübreleri. Tamamen organik ve doğal gübredir. Bakın arkadaşlar, burada da tohumdan ektiğim salatalıklarımız mevcut. Mayıs ayında diğer tohumlarımızı, fidelerimizi dikerken buraya da tohumlarımızı attım ve çok çabuk büyüdüler ve geliştiler. Gördüğünüz gibi sırıklara sarmaya başladılar. Sırıktaki mi daha iyi oldu, yerdeki mi derseniz inanın yerdeki şu anda daha iyi durumda. Burada da salatalıklarımız vermeye başladı. Bunların da arkadaşlar bakımını yine aynı şekilde yaptım. Ama gördüğünüz gibi bunların yaprakları biraz daha açık sarı gibi, açık yeşil gibi diğer taraftaki yerdekilere göre. Salatalığınızın türü sırık ya da yer olsun, bence hepsini yere dikmenizi tavsiye ediyorum. Yerdeki verimini daha iyi gözlemledim bu sene. Bakın arkadaşlar, buradaki salatalıklarımızı da biz toplamaya başladık. Bunlar da yine tek tek vermeye başladılar. Dediğim gibi azot gübresini, ısırgan gübresini mutlaka verdiğiniz zaman ve kabartma tozu gübresini verdiğiniz zaman, yapraktan uyguladığınız zaman hastalıklara karşı daha bağışıklığı güçlü oluyor. Eğer ki meyve vermiyorsa hemen maya gübresi. Bu gübreleri 15 günde verebilirsiniz. 15 günde bir uygulayacağınız gübre tariflerimizi videonun sonunda ve açıklamada hemen ekleyeceğim. Burada da acurumuzu hemen göstereyim size. Acur da bildiğiniz gibi salatalık türlerinden. Bakın burada da minik minik acurlarımız var. Aynı şekilde buna da bu uygulamaları yaptık. Hemen bu tarafta kudretleri var. Şimdi size onu göstereceğim. İşte arkadaşlar, salatalığın yanına hemen buraya kudret narı tohumlarını atmıştım. Kudret narları da gördüğünüz gibi gelişimi gayet güzel. Şöyle biraz daha yakından gösterecek olursam, bu gübre uygulamalarını bunlara da verdim. Özellikle maya gübresini, potasyum gübresini çok seviyorlar bunlar. Bakın burada da minik minik kudret narları var. Bol bol kudret narı, bol bol salatalık toplamak istiyorsanız mutlaka bu saydıklarımı yapın. Öncelikle bakımı bahçe toprağından yapmanız gerekiyor. Bol bol inek gübresi, inek gübresi yoksa diğer gübrelerle de toprağınızı lütfen destekleyin. Son olarak şunu söyleyeyim. Salatalıkta budama yapılır mı? Arkadaşlar, salatalıkta hiç budama yapmadım. Sadece sararmış ve hasta yaprakları lütfen budama yapın ve bahçenizden uzaklaştırın. Hemen bunu da size söylemiş olayım. Mesela şöyle yaşlanmış yaprakları, bakın böyle yaşlanmış yaprakları, kuru yaprakları mutlaka bahçenizden koparın ve uzaklaştırın. Burada da minik minik yine salatalıklar, çok güzeller. Bol verim olsun istiyorsanız bu uygulamaları mutlaka yapın. Salatalık yetiştirirken söylediğim gibi tohum gerçekten çok önemli. Mutlaka tohumunuzu ata tohum, eski tohum elde edin. İster bizden ister başka yerden elde edin. Ama mutlaka ata tohum, eski tohum kullanın. Sürdürülebilir tarım için mutlaka tohumlarınızı kendiniz üretin. Ve bu tohumları dalında durdurduğunuz zaman kendi tohumunuzda kendiniz çıkarabilirsiniz. Başka yerden tohum almanıza da ihtiyacınız kalmaz. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bahçedeki uygulamalarımı, organik olarak uyguladığım tarifleri sizlerle paylaştım. Umarım faydalı ve açıklayıcı bir video olmuştur. Lütfen tohumlarınızın kıymetini bilin, toprağınızın kıymetini bilin ve daha önceki videolarımda söylediğim gibi hiçbir sebzeyle çok oynamayın arkadaşlar. Zaten o size nasıl davranması gerektiğini söyler. Hayırlı, huzurlu, bereketli günleriniz olsun.